Bir cuma iç ezan. Sultanahmet Camii'nin muhteşem atmosferinde İbrahim Çoban hocanın okuduğu bir ezan var ki gelin dinleyelim, müthiş. Bunu bugün gönderdi arkadaşlarımız. Sultanahmet Camii din görevlisi İbrahim Çoban. Bir dinleyin bakın. Tam yani kayıt belli ki olmuş. İçerisi muhteşem. Sultanahmet Camii gerçekten müthiş. Müthiş. Mi üzeri. Uşak makamı gibi değil mi? Çarpmalar şahane. Şahane gırtlak çarpmaları var ve farklı tarzda geliyor. Sanki böyle o tamburdaki sert çarpmalar gibi, eski stil gibi. Yani biraz böyle Türk müziğinin eski dönemlerinde farklı okuyorlar ya. Bilmiyorum, farklı okuyorlar ya diyorum. Kaçınız biliyorlar ama Türk müziğinin özellikle Türk sanat müziği okumalarında bir böyle 1900'ler öncesi okumalar var. 1900'lerin başı okuması var. 1950'ler var. Yeni dönem var. Bunların her birine farklı isimler veriyor işte. Klasik dönem, yeni dönem, neoklasik dönem falan. Her biri Türk müziği tarihinde farklı şeylerdir ve bir dönem okumalarda böyle eski kayıtlar, çok eski kayıtları dinlerseniz okuyucuların çok sert çarpmalar yaptığını görürsünüz. Çünkü o dönem bu çok popülermiş. Çok sevilirmiş. Ama sert. Yani böyle keskin keskin gelirmiş. Hocanın biraz stili onu andırıyor. Bana ilk dinlediğimde. Okuduğu ton mi üzeri okuyor. Yani uşak makamı için yerinden diyebileceğimiz bir okuma. Ama tiz. Yani oktavı oluyor tahmin ediyorum. Belli yerlerde sanki tizde böyle bir hafif yüklenmekten bir zorlanma oldu gibi. Ama o çarpmalar ve ses lezzeti gerçekten muhteşem ki atmosfer zaten inanılmaz güzel. Ya, akustiğe bakın. Bu camide İstanbul Camileri Müezzinleri CD'sini kaydederken Durmuş Akbulut hocayla iki hocamızla da Muzaffer Çelik Endazi hocayla bir hocamız daha vardı, ismini hatırlayamadım, kusura bakmasın. Kayıtlar yapmıştım 3 müezzinle. Büyüleyici bir atmosferi var. Yani bu caminin gece belli bir saatten sonra, yatsıdan sonra bütün kapılarının kapandığını düşünün. Tepede bir ışığın açıldığını düşünün, büyük ışığın. Bizim onun altında çıplak sesle ezan kaydı yaptığımızı düşünün. Yani müthiş bir atmosfer ve caminin içinde akustik o kadar lezzetli bir akustik ki. Tabii her yere dağılması zaten hani bu camilerin özelliği. Büyük Selahattin Camii dediğimiz camilerin en büyük özelliği. Ama o içinde çok tatlı bir akustik. Yani gidip dinlemeniz lazım işte. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani muhteşem. Çok keskin olduğunu görüyorsunuz çarpmaların. Yani çok belirgin şekilde sizin kulağınıza gidiyor tabii. Nefis lezzetli geliyor. Hafif kulağımızda biraz klarnet tadı bırakıyor. Hafif ama. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kafa bölgesine oturuyor sesler. Biraz burun önünde yerleştiği zaman böyle bir keskin, parlak bir yere alıyor. Genel okuma stilinde var. Belki biraz acaba değiştirilebilir ama ne kadar değiştirseniz de bu bir stil ve yerleşmiş, girişten tepeye kadar gidiyor. Belki rahatlatıcı bir alan daha bulunabilir ama. Bir tık daha rahatlatıcı bir yer denenerek bulunabilir. Eşhedü
Şimdi fa'ya doğru çıktı hoca. Gittikçe tizleşmeye devam ediyor. Mi başladı, fa oldu. Kendisi için zorluk oluşturacak bir şeye doğru dönüştü. Çünkü tizleşme eğilimi doğmaya başladı. Bir daha şurayı dinleyelim arkadaşlar. Şu kısım. Do diyezler. Tam kafa bölgesi. Bu küçük sesle yaptığım sesi. Tam çarpmalar o kadar lezzetli geliyor ki hocadan yani. Hakikaten dinlemesi çok büyük keyifli. Ama çok tiz bir ton yani. Belki böyle gidecek yolculuk var. Yalnız diğer hocalarımıza göre farklı okuyor. Onu da söyleyeyim. Çok farklı bir yer tutuyor çünkü. Süleymaniye Camii'ndeki daha önce Davut Avcı Hoca'yı izlemiştik biliyorsunuz. Onunla İbrahim Çoban Hoca'nın sesleri oturttuğu yerler farklı. Farklı bir yere oturtuyor. Daha burun arkası bir yere oturtuyor İbrahim Hoca. Sesleri gibi bir yere tınlıyor. O nedenle bu sesleri çıkarırken zaman zaman bazen dedim ya başka bir yer belki ileride aranabilir, denenebilir. Onun daha da rahatlatacak bir yeri de olabilir. Düşünülebilir, sadece fikir bunlar. Nefis diyafram değil mi? Ne kadar temiz bir şekilde fa üzeri. Bu sesi tuttuğu yer dediğim gibi yani şahane bir yerde duruyor. Biraz keskin, biraz buruna yakın bir yer olduğu için zaman zaman tutmasında problem olma ihtimali oluyor. Bakın küçük bazen çatlamalar oluyor. Minik, yani çok belirsiz. Biraz ondan kaynaklanıyor olabilir. Fikir sadece. Belki. Bir de tabii ki mi başlayıp fa'ya çıkması, yani en tiz bölgelere doğru gitmesi de. Sürekli tizleri zorladığınız zaman zaten bir yerden sonra vücut düşmeye başlıyor. İlginç şekilde arkadan telefonun tonu da aynı. Garip. Tam finalde. Sultanahmet Camii yıkılıyor. Yalnız hoca yoruldu. Birazcık yoruldu.
yorulmasının bir numaralı etkeni tonu tizleştirmesi oldu. Yoksa hocanın ses genişliği, sesteki çarpma becerisi, makam becerisi çok üst düzeyde. Fakat farkında bile olmadan tizleştikçe yaptığı şeyleri yapmak zorlaştı. Ben başta ilk bu videolara başladığımda ben böyle tonları belli ediyordum. Bazı izleyenler kızıyorlardı bana. Yani sen neden tonları belli ediyorsun? Çünkü mesela bir seste başlıyorsunuz. Farz edin R üzerinde başlıyorsunuz okumaya. Birçok hem din görevlisi olup hem Türk müziği eserleri okuyanlar vardır aranızda. Başladığınız sese sadık kalmazsanız, yani her okuduğunuzda ses gittikçe karar sesi incelmeye başlıyorsa bir süre sonra okunmayacak hale geliyor her şey. Ve fazladan kendinize yorgunluk yaratıyorsunuz. Çok rahat okuyabileceğiniz bir şey bile çok zor gelmeye başlıyor. O nedenle ne yapmak etmek lazım? Başladığınız tona sadık kalmak zorunda. Olabildiğince sadık kalmak zorunda ki, çünkü başladığınız ton aslında size bir fikir veriyor. Mesela belki baştan sona mi okusa hiç bu zorlanmalar olmayacak ama fa'ya bir anda geldiği zaman yepyeni bir perde açılıyor karşınızda ve sonunda da bir yorgunluk ortaya çıkıyor. Üzerinizden yükü alır bunlar. Çünkü bütün gün boyunca görevlisiniz ve mesleğinizi icra ederken sesinizden başka hiçbir şey yok, yani onu kullanıyorsunuz. O bakımdan anlattığım şeylerdi. O zamanlarda onları öyle anlatmaya çalışıyordum. Bazı insanlar yanlış anlamışlar beni. Aslında onu anlatmaya çalışırken şimdi herhalde çok daha iyi anlaşıyoruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocamızın sesine sağlık. Gerçekten müthiş. Sultanahmet Camii müthiş bir yer ya. Müthiş, müthiş, müthiş. Yani böyle direkt şurayı gördüğüm zaman bile insanın gidesi geliyor, göresi geliyor. Akustik muhteşem. O kayıt yaptığım zamanlar aklıma geliyor. Hemen şu aşağı tarafta din görevlilerinin odası var falan. Oraya gitmiştik. Orada çaylar, sohbetler. 2'şer saat röportaj yaptım hocalarla ben. Sadece okuyan kişilerle değil, okumayanlarla da. İşte din görevlilerin hayatları, neler yaptıkları, işte güne nasıl başladıkları, akşamın nasıl bittiği. Yani onların hayatlarını merak etmiştim çünkü. Ve gerçekten çok şey öğrendim o dönemde. Bütün hocalara da o zamanlar destek olan, yardımcı olan, sohbet eden, tüm camilerdeki, Fatih Camii'nden, Üsküdar'daki camilere kadar hepsine teşekkür ediyorum ayrıca. Sağ olsunlar. Evet, Sultanahmet Camii müthiş bir huzur gerçekten. Peki.